Avrupa Birliği bildiğiniz gibi olmayabilir. Hatta çok yakında bambaşka bir şeye dönüşebilir. Masada öyle bir öneri var ki birliği ya kökünden değiştirecek, güçlendirecek ya da tam tersi paramparça edecek. İşte bugün Avrupa'nın bu iki vitesli geleceği ne anlama geliyor? Gelin hep beraber bakalım. Evet, soru bu. Avrupa Birliği neden kendi içinde ayrışmak istesin ki? Yani ilk başta kulağa çok mantıksız geliyor değil mi? Birlik dediğiniz şey adı üstünde. Daha güçlü olmak için bir araya gelir, parçalanmak için değil. Peki o zaman Avrupa Birliği neden durup dururken hızlı gidenler ve yavaş kalanlar diye bir ayrım yaratma riskine giriyor? İşte bu koca bir bulmaca ve biz şimdi parçaları birleştirmeye başlıyoruz. İşte yol haritamız. Önce Avrupa'nın bu varoluşsal uyanışına bakacağız. Sonra onu bu yola iten o 4 büyük kriz neymiş onu göreceğiz. E6 denen grubun 4 sütunlu planını inceleyeceğiz. Tabii ki büyük riskleri de konuşacağız. Birlik mi, bölünme mi? Ve en sonunda o meşhur soruya geleceğiz. Avrupa masada oyuncu mu olacak yoksa menüdeki yemek mi? Evet, ilk durağımız Avrupa'nın varoluşsal uyanışı. Yani ekonomik bir pazardan jeopolitik bir güce dönüşme hikayesi. Şöyle düşünün, Avrupa yıllardır devasa zengin bir pazar yeriydi. Ama artık anladılar ki bu yeterli değil. Dünya sahnesinde artık sadece cüzdanınızın kalınlığı yetmiyor, masaya bir de yumruğunuzu vurmanız gerekiyor. İşte Avrupa tam da bu dönüşümün sancılarını yaşıyor. Peki bu dönüşüm nasıl olacak? İşte anahtar kelime burada. Çok vitesli Avrupa. Bu ne demek? Aslında çok basit bir benzetmeyle anlatabiliriz. Avrupa Birliği'ni kocaman bir otoyol gibi düşünün. Şimdiye kadar herkes aynı hızda gitmek zorundaydı. Ama bu yeni modelde bir hızlı şerit açılıyor. Almanya, Fransa gibi ülkeler diyor ki, biz savunma, ekonomi gibi konularda gaza basmak istiyoruz. Bazı ülkelerse ya bu hıza hazır değil ya da pek istekli değil. İşte bu model, isteyen hızlı şeride geçsin, istemeyen kendi şeridinde devam etsin, ne zaman isterse o zaman katılsın diyor. İyi de Avrupa neden birdenbire böyle radikal bir şeye ihtiyaç duydu? İşte şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Avrupa'yı bu yola iten o 4 büyük kriz. Yani bu yeni ve radikal yaklaşımı zorunlu kılan dış baskılar nelerdi? Gelin bakalım. İlk kriz aslında sistemin tam kalbinde, bürokratik tıkanıklık. Düşünsenize 27 üyeli bir birlikte önemli bir karar alacaksınız ve herkesin evet demesi gerekiyor. Oy birliği şartı. Bu 27 farklı sürücünün aynı anda gaza basmasını beklemek gibi bir şey. Neredeyse imkansız. Özellikle dış politika gibi acil konularda küçücük bir ülkenin vetosu bile bütün birliği felç edebiliyor. Tabii bu durum özellikle Almanya ve Fransa gibi birliğin motoru olan ülkeleri artık canından bezdirmiş durumda. İkinci büyük kriz ise güvenlik şemsiyesindeki çatlaklar. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa hep rahatına bakıyordu. Neden? Çünkü arkasında NATO, yani aslında Amerika'nın devasa askeri gücü vardı. Bu şemsiye onları koruyordu. Ama sonra ne oldu? Amerika'da önce Amerika rüzgarları esmeye başlayınca anladılar ki kendi güvenliklerini sonsuza kadar başkasına emanet edemezler. Ve üçüncü kriz, Çin'in durdurulamayan yükselişi. Hani bir zamanlar Çin denince aklımıza ne gelirdi? Ucuz tişörtler, oyuncaklar. O devir bitti. Çin artık o fabrika değil. Şimdi Çin, Avrupa'nın biz bu işte en iyiyiz dediği alanlarda, yani elektrikli arabalarda, batarya teknolojisinde, yeşil enerjide sahneye çıkıyor ve oyunu tamamen değiştiriyor. Bu da haliyle Avrupa'daki sanayi devlerinin uykularını kaçırıyor. Dördüncü ve belki de en sarsıcı kriz ise yumuşak güç dediğimiz şeyin sonu oldu. Avrupa'nın yıllardır bir felsefesi vardı. Biz herkesle ticaret yapalım, ekonomik bağlar kuralım, böylece kimse kimseyle savaşmaz. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Ama Ukrayna'daki savaş bu güzel hayali acı bir şekilde bitirdi. Savaş kapılarına dayandığında anladılar ki tankların karşısına euro ile çıkılmıyor. İşte o an Avrupa'nın aslında askeri olarak ne kadar zayıf ve hazırlıksız olduğu suratlarına bir tokat gibi çarptı. Peki, tamam, sorunları anladık. Dört bir yandan krizler patlak vermiş. Peki çözüm ne? İşte burada sahneye yeni bir oyuncu çıkıyor, E6. Yani Avrupa'nın altı büyükleri. Bu çekirdek grup diyor ki, madem gemi su alıyor, o zaman biz direksiyona geçiyoruz ve rotayı yeniden çiziyoruz. Peki bu plan ne? Gelin bakalım. İşte karşınızda E6, yani Gönüllüler Koalisyonu. Bu bir nevi süper takım. Almanya, kasasıyla yani mali gücüyle ve devasa savunma yatırımlarıyla işin motoru. Fransa, stratejik aklını ve en önemlisi nükleer caydırıcılığını koyuyor ortaya. İtalya, deniz gücüyle, İspanya, Akdeniz güvenliğiyle sahada.
Polonya, doğuya karşı en ön cephe, yani kalkan. Ve Hollanda'da finansal zekası ve lojistik dehasıyla bu makinenin tıkır tıkır işlemesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi her bir yapbozun vazgeçilmez bir parçası. Peki bu süper takımın ajandasında ne var? Planları 4 ana sütun üzerine inşa edilmiş. 1. Yatırım. Yani Avrupa'nın yeni teknoloji şirketlerine, startuplarına para akıtmak. 2. Euro'yu güçlendirmek. Doların hakimiyetine meydan okuyacak bağımsız bir finansal sistem kurmak. 3. Koordineli savunma. Yani dağınık harcamalar yerine parayı birleştirip daha akıllıca kullanmak. Ve 4. Ki bu belki de en önemlisi, ham madde güvenliği. Yani o kritik mineraller ve kaynaklar için Çin'e olan göbek bağını kesmek. O savunma konusunu biraz daha açalım çünkü olay sadece hadi daha çok para harcayalım demek değil. Çok daha akıllıca bir plan var. Diyorlar ki savunma artık AB bütçesinin bir numaralı önceliği olacak. Ama asıl devrim şu. Artık her ülke kafasına göre silah almayacak. Ortak sistemler geliştirilecek. Yani 27 farklı ordunun 27 farklı tipte tank alıp israf yapması dönemi bitiyor. Amaç kaynakları birleştirip hem daha ucuza mal etmek hem de birbirleriyle uyumlu çalışan daha güçlü bir askeri yapı kurmak. Şimdi bunlar hep lafta kalır diyorsanız size tek bir rakam vereceğim. 108 milyar euro. Evet, yanlış duymadınız. Bu sadece ve sadece Almanya'nın 2026 yılı için ayırdığı savunma bütçesi. Bakın bu rakam şaka değil. Bu Avrupa'nın güvenliğine yapılan tarihi bir yatırım ve bu işin ne kadar ciddiye alındığının en somut kanıtı. Buraya kadar her şey kulağa harika geliyor, değil mi? Güçlü, birleşik bir Avrupa. Ama her madalyonun bir de öteki yüzü var. İşte geldik en kritik bölüme. Büyük risk. Yani birlik mi yoksa bölünme mi? Otoyol benzetmemize dönersek, açılan bu hızlı şerit trafiği rahatlatacak mı yoksa büyük bir kazaya yol açıp tüm otoyolu birbirine mi katacak? İşte tartışma tam da burada alevleniyor. Bir tarafta destekçiler var, onlar ne diyor? Bu plan diyorlar bürokrasiyi aşıp reformları hızlandıracak, Avrupa'yı Çin ve Amerika karşısında daha rekabetçi yapacak. Diğer tarafta da eleştirenler var ve onların endişeleri çok ciddi. Diyorlar ki durun bir dakika, bu plan diyorlar Avrupa'yı çekirdek ve çevre diye ikiye böler, zenginler kulübü ve diğerleri gibi. Daha küçük, daha yoksul ülkeler dışlanır, ikinci sınıf üye muamelesi görür. Hatta bir eleştirmenin söylediği şu söz sanırım tüm korkuyu özetliyor. Bu, diyor, kurallara dayalı Avrupa değil, güce dayalı Avrupa'dır. Tam olarak AB'nin olmaması için tasarlandığı şey. Bu cümle çok önemli çünkü AB'nin kuruluş felsefesi neydi? Büyüğün küçüğü ezmediği, herkesin kurallara uyduğu bir sistem kurmak. İşte şimdi en büyük korku şu, bu yeni planla o felsefeden uzaklaşıp gücü olan konuşur mantığına dayalı bir güçlüler kulübü mü yaratılıyor? Ve işte bütün bu krizler, planlar, riskler ve tartışmalar bizi en son durağımıza, o en temel soruya getiriyor. Avrupa masadaki oyuncu mu olacak yoksa menüdeki yemek mi? Bakın bu artık basit bir politika tercihi falan değil. Bu Avrupa için tam anlamıyla varoluşsal bir seçim. Aslında tüm bu çabanın arkasındaki o can alıcı cümle şu. Eğer Avrupa gücünü birleştirmezse masada bir oyuncu olamayacak. Sadece menüdeki bir yemek olacak. Bu benzetme her şeyi anlatıyor aslında. Seçim çok net. Ya küresel satranç tahtasında oyunu kuran, hamle yapan güçlü bir oyuncu olacaksın ya da o masada başkaları tarafından afiyetle yenen bir yemek olacaksın. Ara bir yol yok. Ve biz de bu analizi sizi düşünmeye sevk edecek o büyük soruyla bitirelim. Avrupa'nın açtığı bu hızlı şerit, kıtayı bir süper güce mi dönüştürecek yoksa geri dönülmez bir şekilde parçalara mı ayıracak? Şu bir gerçek ki Avrupa kendi geleceği üzerine belki de tarihinin en büyük kumarını oynuyor ve bu kumarın sonucunu hepimiz yaşayarak göreceğiz.